Bunu konuşmuyorlar ama gecenin geç saatlerinde, kimse izlemiyorken bunu hissediyorsunuz. Dünya sessizleştiğinde ve içinizdeki bir şey sessizleşmediğinde, telefonunuz elinizdedir. Zihniniz huzursuz. Bedenin yaşıyor. Ama ruhun eksik hissediyor. Yani bir şeyin peşindesin. Kaydırıyorsun. Tıklarsınız. Hayal kurarsın. Kötü olduğun için değil, şehvet düşkünü olduğun için değil, boş olduğun için. Kendinize bunun normal olduğunu söylüyorsunuz. Sadece biyoloji, sadece stres, sadece bir rahatlama. Ama içten içe sen daha iyisini biliyorsun. Çünkü onu kovalarken bile aslında orada değilsin. Bedenin hareket ediyor ama kalbin başka bir yerde. Ve bittiğinde sessizlik geri geliyor. Acı geri döner ve suçluluk duygusu. Ahlak kaynaklı değil. Anlamsızlıktan kaynaklanır. Bunu daha önce de hissetmiştiniz. Sadece sonrasında değil, sırasında da. Yoğun, vahşi, heyecanlı olduğunda bile kendinden uzaklaştığını hissediyorsun. Kendine bunun zevkle ilgili olduğunu söylüyorsun. Peki ya öyle değilse? Ya konu hiçbir zaman bedenle ilgili olmasaydı? Ya yarayla ilgiliyse? Hiç konuşamadığın, hiç kimsenin görmediği, kanamayan ama sessizce seni oyan. Carl Jung bir zamanlar şöyle yazmıştı. İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmekten kaçınmak için ne kadar saçma olursa olsun her şeyi yaparlar. Ya şehvet arzuyla ilgili değilse, kaçışla ilgiliyse? Can sıkıntısından, yalnızlıktan, utançtan, karşılanmamış benliğinizin dayanılmaz sessizliğinden kaçın. Onu sadece istemiyorsun. Tutulmak istiyorsun. Tanınmak istiyorsun. Gösteriş yapmadan görülmek istiyorsunuz. Ama bunun yerine piksellerin, bedenlerin, anların, geldiği kadar hızlı ölen bir canlılık dalgasının peşinden koşuyorsun. Peki geriye ne kaldı? Aynı boşluk, aynı acı, aynı cevapsız sorular. Sen onun peşinde değilsin. Sen, onun sana hatırlattığı parçanın peşindesin. Çünkü asıl özlem dokunmaya yönelik değildir. Bu gerçek içindir. Şehvetle ilgili değil. Kayıptan bahsediyoruz. Bedeninizle, amacınızla, ruhunuzla olan bağlantınızın kaybı. Ve işte en acı gerçek. Şehvet düşman değildir. Bu bir semptom. Dikkatinizi çekmeye çalışan ruhunuzdur. Tek bir dilde, nasıl yapılacağını bilir. Çünkü içinde bir yara var. Hiç istemediğin bir şey. Hiç istemediğin ama yeterince uzun süredir taşıdığın bir şey. Ve eğer dürüstseniz, gerçekten dürüstseniz, tam olarak ne demek istediğimi anlarsınız. Bu videonun amacı sizi utandırmak değil. Carl Jung'ın arzunuzun ardındaki gerçek anlamın ne olduğuna inandığını ortaya çıkarmakla ilgilidir. Günah değil, zayıflık değil, ruhsal açlık. Ve önümüzdeki birkaç dakikada, açlığın size tam olarak ne göstermeye çalıştığını inceleyeceğiz. Neden arzularınız canınızı acıtıyor ve şehvetin her eylemi aslında içinizin en derinlerinden gelen gizli bir mesajdır. Senin haz duymaya çalışmayan kısmın. Tekrar bütün hissetmeye çalışıyor. Size bunun doğal olduğu söylendi. Bunun insan olmanın bir parçası olduğunu. O şehvet arzudur ve arzu hayattır. Peki ya bu doğru değilse? Peki ya hissettiğiniz şey şehvet değilse? Ya açlıksa? Bedenden gelen değil, ruhtan gelen. Dünya sessizleştiğinde göğsünüzün altında sızlayan türden. Hiçbir ekranın, hiçbir fantezinin, hiçbir doruk noktasının tatmin edemeyeceği türden. Çünkü işte size kimsenin söylemediği gerçek. Şehvet nadiren seksle ilgilidir. Kaçıştan bahsediyoruz. Artık dikkatinizin dağılmadığı zamanlarda içinize çöken dayanılmaz boşluktan bahsediyoruz. Bu, yalnızca başkalarından değil, kendinizden de kopukluğun acısını uyuşturmakla ilgilidir. Her seferinde yeni bir vuruşa, yeni bir vücuda, yeni bir coşkuya uzandığınızda, aslında zevke uzanmıyorsunuz. İspat peşindesin. Hala istendiğinin, hala hayatta olduğunun, hala bir şeyler hissedebildiğinin kanıtı. Peki ya bu heyecanı yaşamanızın sebebi yıllardır enerjinizin bitmesi ise? İçinde bir yara var. Belki adını koyamıyorsun. Belki de yokmuş gibi davranıyorsun ama yine de huzursuzluğunda, bitmek bilmeyen kaydırmalarında, asla tatmin etmeyen fantezilerinde beliriyor. Boğulma hissi veren sessiz anlarda. Çünkü şehvet dediğiniz şey aslında ruhunuzun açlıktan ölüyorum.
Bana gerçek bir şey ver diye bağırmasının bir yolu olabilir. Size bir hikaye anlatayım. Görünüşe bakılırsa her şeyi yerli yerine koyan bir adam vardı. Karizmatik, hırslı, her zaman kadınların peşinde koşan. Hissettiği şeyin arzu olduğuna inanıyordu. Kontrolün kendisinde olduğunu, her fethin bir zafer olduğunu düşünüyordu. Ama gecenin geç vakitlerinde, kimse onu izlemiyorken, o boşluğu hissederdi. Bir zamanlar kendisini heyecanlandıran birinin yanına uzanır ve hiçbir şey hissetmezdi. Hiçbir bağlantı, hiçbir sıcaklık yoktu, sadece açıklayamadığı donuk bir sızı vardı. Devam etti, kovaladı, performans göstermeye devam etti. Ta ki bir gün kendine korkunç bir soru sorana kadar. Ya onu gerçekten istemiyorsam? Ya yalnız hissetmek istemiyorsam? Ve bu her şeyi değiştirdi. Çünkü onun bedenini kendi boşluğundan kaçmak için kullandığını fark etti. O, sevgi istemiyordu. Kaçmak istiyordu. İçindeki sessizliği örtecek bir şey istiyordu. O, onu kovalamıyordu. Kendisi kaçıyordu. İşte insanların çoğunun anlamadığı şey bu. Dünyamızda şehvet bir uyuşturucu haline geldi. Güç, özgürlük ve istenme yanılsaması yaratıyor. Ama bunun altında bir dopamin döngüsü var. Tetik, fantezi, boşalma, uyuşma, tekrar. Ve onu ne kadar çok beslerseniz, kendinizi o kadar az canlı hissedersiniz. Çünkü haz gerçek değildir. Bağlantıya, yakınlığa, anlama dayalı değil. Performance dayalıdır. Sen bir rol oynuyorsun. Bir senaryoyu takip ediyorsunuz. Doruğa ulaşırsın ve çökersin. Ve sonra başladığın yere geri dönersin. Kendinle baş başa, hala aç, hala boş. Carl Jung şehveti ahlaki bir başarısızlık olarak görmüyordu. Bunu manevi bir işaret, bilinçaltından gelen bir işaret, ruhun bir uyarısı olarak görüyordu. Çünkü gerçekten bütün olduğunuzda kovalamazsınız. Sen tutunmuyorsun. Başkasının bedeninde kanıt aramazsınız. Arzunun kendisi olursun. İçinizden ışıldıyorsunuz. Artık canlı hissetmek için tüketmenize gerek yok çünkü zaten daha derin bir şeye bağlısınız. Ama oraya ulaşmak için kendinize yalan söylemeyi bırakmalısınız. İtiraf etmelisiniz ki bu istek rastgele değildir. Sonsuz şehvetin bir ihtiyaç olmadığı. Bu bir maske. Uzun süredir bağlantınızın kesik olduğunu gizleyen bir maske. O yüzden bir dahaki sefere bu çekimi hissettiğinizde durun. Bastırmayın. Körü körüne hareket etmeyin. Sadece şunu sorun. Şu anda gerçekten neyi arzuluyorum? Görüntü değil, dalgalanma değil, kaçış değil, gerçek şey, gerçek ihtiyaç. Ve sizi şaşırtacak bir cevap duyabilirsiniz. Seks değil, rahatlama değil, daha yumuşak, daha derin, daha eski bir şey, sanki tutulmak istiyorum gibi bir şey. Tanınmak istiyorum. Kendime dönmek istiyorum. Çünkü belki de, sadece belki de, sen hiç şehvet duymadın. Gerçek bir şeye açlık duymuşsundur. Senin hiç tanışmadığın bir yanın var. Doğrudan değil, yüz yüze değil ama her gece ortaya çıkıyor. Kaydırıyorsun, her canın çektiğinde, her yeminini bozduğunda. Carl Jung buna gölge adını verdi. Kötü değil, canavarca değil, sadece sürgün edilmiş. Başkalarını rahatsız ettiği için unutmaya çalıştığın tarafındır. Çok fazla şey isteyen, çok derinden hisseden, hak etmeden sevilmeye ihtiyaç duyan kısım. Bu yüzden onu gömdün, bastırdın, sessizce giydirdin ve adına kontrol dedin. Ama gölge hiçbir zaman kaybolmaz. Bekler. Ve yorgun olduğunuzda, yalnız olduğunuzda, uyuştuğunuzda o konuşur. Ve kullandığı ses şehvete çok benziyor. Arzu olduğunu sanıyorsun ama değil. Arzularınızın arasından fısıldayan gölgenizdir. Beni fark et. Beni hisset. Var olmama izin ver. Ama sen o dili konuşmayı unuttuğun için yanlış yorumluyorsun. Onu istediğini sanıyorsun. Kurtulmaya ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun. Sorunun bedeninizde olduğunu düşünüyorsunuz. Ama acı bedeninde değil, ruhundadır. Bütünleşme özlemini, uyarılma arzusuyla karıştırdınız. Ve ondan ne kadar kaçarsanız, o kadar güç kazanır çünkü bastırılmış enerjinin yaptığı budur. Kaybolmaz. Mutasyona uğruyor. Bağımlılık yapar, zorlayıcı olur, kontrol edilemez hale gelir. Yan,
İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmekten kaçınmak için ne kadar saçma olursa olsun her şeyi yaparlar. Ve başka bir bedenin ruhunuzda yaşayan bir yarayı iyileştireceğini düşünmekten daha saçma ne olabilir? İşte döngünün işleyiş şekli. Yalnız hissedersiniz. Şirket yalnızlığı değil, kimlik yalnızlığı. Özünüzden kopukluk. Bu yüzden özlem duyarsınız. Kovalarsınız. Desene teslim olursunuz. Vuruş gelir. Yoğunluk anı. Sahte aşkınlık saniyesi. Sonra ölür. Ve hissedersiniz. Suçluluk. Hayal kırıklığı. Sessiz utanç. Ve bu hissin üstesinden gelmek için tekrar kaydırırsınız. Şehvet, suçluluk, uyuşukluk, tekrar. Bu gölgenin baştan çıkardığı döngüdür. Sadece şehvetle beslenmez. Unutkanlığınızla beslenir. Kim olduğunuzu, neye ihtiyacınız olduğunu, dopamin özlemi çekmeyen içinizdeki sesi unutmak. Bütünlük özlemidir. İşte gerçek. Seks bağımlısı değilsiniz. Kaçmaya bağımlısınız. Ve her acıdan kaç, sinir sistemine hareketsizliği kaldıramayacağını öğretiyorsun. Ama gölge seni yok etmek istemiyor. Seninle yeniden birleşmek istiyor. Hala sessizce ağlayan parçan görülmek istiyor. Düzeltilmek değil, utandırılmak değil, görülmek istiyor. Çünkü şehvet dediğin şey, çoğu zaman en çok ihtiyaç duyduğunda sevgiyle karşılanmamış bir çocuğun bastırılmış çığlığıdır. Bu yüzden şimdi sıcaklık arıyorsun. Günahkar olduğun için değil, kendi acını nasıl tutacağın sana hiç öğretilmediği için. Wung'un bütünleşmekten kastettiği buydu. Mükemmel olmak değil. Arzuyu silmek değil, reddettiğin kendinin parçalarına dönüp, şimdi dinliyorum demek. Çünkü gölgeyi susturduğunda özgür olmuyorsun. Parçalanıyorsun. Gerçek benliğin karanlıkta hatırlanmayı beklerken, rol yaparak, performans sergileyerek, memnun ederek hayatta ilerliyorsun. Şehvet senin kusurun değil. Elfenerin. Ruhun, geride bıraktığın içinizdeki yeri işaret etme biçimi. Bu yüzden bir dahaki sefere yükselir, utandırma, uyuşturma, ondan kaçma, Drakla. çekimi, acıyı, sıcaklığı hisset. Ve bundan nasıl kurtulurum diye sormak yerine, hangi parçam konuşmaya çalışıyor diye sor. Çünkü her arzunun ardında henüz cesaret edemediğin kendinle bir konuşma vardır. Ve bilmen gereken en önemli şey şu: yanlış değilsin, kırık değilsin, sapık, zayıf ya da zevke bağımlı değilsin. İhtiyaçlarından, yumuşaklığından, içindeki lütfen beni bir daha terk etme diyen unutulmuş sesten kopmuş durumdasın. Ve sonunda dinlediğinde, şehvet dediğin şeyin asla bedenle ilgili olmadığını göreceksin. Senin geri dönüşünü özleyen ruhtu. Bir zamanlar sessiz, meraklı, dünyanın nasıl tutacağını bilmediği şekillerde nazik bir çocuk vardı. Basit şeyler istiyordu. Duyulmak, tutulmak, hak etmeden sevilmek. Ama onun dünyasındaki aşk koşullarla geldi. Gülümse daha fazla. Aglama. Güçlü ol. Yararlı ol. Onları gururlandır. Ve böylece onların ihtiyaç duyduğu şey oldu ve kim olduğunu unuttu. İsyandan değil, hayatta kalmaktan. Çünkü yumuşaklığın cezalandırıldığında, sertleşmeyi öğrenirsin. Duyguların göz ardı edildiğinde, saklanmayı öğrenirsin. Ve değerin performansa bağlı olduğunda, performans göstermeyi öğrenirsin. En azından dışarıdan bakıldığında, kendine güvenen, keskin, arzulanan bir adam olarak büyüdü. Ama içeride, hala pencereden dışarı bakan o küçük çocuktu. Aşkın neden her zaman bir hak yerine bir ödül gibi hissettirdiğini merak ediyordu. Bu yüzden kadınların peşinden koşmaya başladı. Bağ kurmak için değil, hissetmek, 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 görülmek, hissetmek, bir an bile önemliymiş gibi hissetmek için. Bunun şehvet olduğuna inanıyordu. Kendine bunun doğal, erkeksi olduğunu söylüyordu. Ama gerçek şu ki seks istemiyordu. Güvenlik istiyordu. Onun bedenini istemiyordu. Onun bakışını istiyordu. Bunun ona asla huzur içinde bir çocuk olamayacağını unutturması. Görüyorsun ya, bir çocuk görülmeden büyüdüğünde, arzulanmaya bağımlı bir adam olur. Çünkü arzu görünürlük gibi, var olduğunun kanıtı gibi, birisinin sonunda fark ettiği gibi hissettirir. Ama asla sürmez. Çünkü arzu, yakınlık olmadan, bir kıvılcımdır. Bir ateş değil.
Ve böylece kovalamaca tekrar ve tekrar başlar. Özlem, doruk, çöküş döngüsü. Doymak bilmez olduğu için değil, hala birinin bedeninin ötesine bakıp seni görüyorum demesini beklediği için. Zırhın altındaki çocuğu görüyorum. Ama çoğu görmüyor. Maskeye aşık oluyorlar, adama değil. Ve zamanla, altında hiç kimsenin olmadığını unutuyor. Rol, baştan çıkarıcı, güçlü olan, duygusal olarak ulaşılamaz olan o oluyor. Olmak istediği için değil, savunmasızlığın asla güvenli olmaması nedeniyle. Her erkeğin başına böyle bir an gelir. Birinin yanında yatıyor. Kadın güzel. Caden Notzik. Kadın, adamın istediğini düşündüğü her şey. Ve yine de hiçbir şey hissetmiyor. Derinlik yok, bağ yok. Sadece hala adını koyamadığı eski bir acının yankısı. Çünkü o anda, yıkıcı bir şeyin farkına varıyor. Kadınla birlikte değil. Fanteziyle birlikte. O anda değil. Performans sergiliyor. Ve performans, ne kadar tutkulu olursa olsun, asla varlığın yerini tutamaz.